Herkese merhabalar. Bu tarifte sizlere evde donat nasıl yapılır onu anlatacağım. Tarifi videonun altındaki açıklama kısmına ekledim. Bu tarifi de çok istemiştiniz. Bomba bir tarif daha geliyor. 1 kilo un alıyorum. Bunun fiyatı 3.75 TL. 1 kilo şeker alıyorum. Bunun kilosu 6.15 TL. Instant maya alıyorum. Bunun fiyatı 1.95 TL. Vanilin alıyorum. Bunun fiyatı 3.39 TL. Bunun hepsini kullanmayacağım. Sütlü çikolata alıyorum. Bunun fiyatı 4.65 TL. Beyaz çikolata alıyorum. Bunun fiyatı da 5.39 TL. Tereyağı alıyorum. Bunun tanesi 24 TL. Yumurta alıyorum. Bunun fiyatı 9.24 TL. Bunun hepsini kullanmayacağım. 1 litre sıvı yağ alıyorum. Bunun fiyatı 7.75 TL. Bunu süslemek için bunlardan alıyorum. Bunun fiyatı 7.95. Bununki de 2.75. Tüm alışverişi yaptım. Fiyat bilgilendirmesini yaptım. Şimdi tarif yapmaya geçebiliriz. Bir karıştırma kabına 3 su bardağı un ekliyorum. 1 yemek kaşığı şeker ekliyorum. 1 çay kaşığı tuz ekliyorum. 1 tatlı kaşığı vanilin ekliyorum. 1 yemek kaşığı maya ekliyorum. 1 yemek kaşığı maya 5 grama tekabül ediyor. Yani yarım paket instant mayaya. 1 adet yumurta ekliyorum. 1 su bardağı süt ekliyorum. Bunu bu şekilde kaşıkla karıştırıyorum. Başta elimizle yoğurmuyoruz. Bu şekilde kaşıkla karıştırın. İyice başta kıvama getirin. Tüm malzemeleri iç içe yedirin. Daha sonra elimizle bunu yoğurma işlemine geçeceğiz. Tüm malzemeleri kaşıkla yedirdim. Şimdi elimizle bunu iyice yoğuruyoruz. Tüm malzemeler iç içe girecek. Böyle kıvamı çok güzel olması gerekiyor. Yumuşacık olması gerekiyor. Hamuru 5 dakika boyunca yoğurdum. Yumuşaklığını göstereyim. Aynen bu şekilde. Ele yapışmakla yapışmamak arasında tereddüt içerisinde, öyle söyleyeyim. Ele ne yapışıyor? Bir parça da böyle sanki kendine doğru çekiyor. Kıvamı tam da bu şekilde olması gerekiyor. Eğer sizinki cıvık olursa bir parça un eklemesi yapabilirsiniz. Çünkü kullandığınız malzemenin cinsine göre kıvamı fark edebilir. Ama bu ölçü tam ölçü. Şimdi de üzerini bu şekilde streçle kapatıyorum. Hamuru karanlık bir ortamda, yani fırında tam tamına yarım saat dinlendireceğim. Hava soğuk olduğu için ben 45 dakika dinlendirdim. Kapağı açıyorum. Hatta şöyle bir sistem yaptım. Altta tencere ve sıcak su koydum. Şöyle göstereyim. Böyle suyu içerisinde ve bu şekilde 2 katına çıktı hamurumuz. Tam istediğimiz gibi mayalandı. Şimdi bunu açabiliriz. Buna bakın ya, çok güzel mayalanmış. Tam istediğim gibi, tam da bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi bunu çıkarıyorum. Elimle içerisindeki o fazla havayı bu şekilde alıyorum. Çok fazla yoğurmayacağız. Sadece içerisindeki havayı alacağız bu şekilde. Hamura bakın ya, yumuşacık olmuş, mis gibi. Şimdi zemine şöyle bir yağlı kağıt açıyorum. Üzerine çok az un ekliyorum bu şekilde ve her tarafına yayıyorum. Üzerine hamurumu koyuyorum. Elimle şu şekilde başta açıyorum. Görüyorsunuz zaten yumuşacık olduğu için rahatlıkla şu şekilde açılacaktır. Daha sonra oklavayla şu şekilde genişletiyorum. Bunu iyice açtım. Kalınlığı görüyorsunuz. Çok ince olmayacak, çok kalın da olmayacak. Aynen bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi yapacağımız tek bir şey kaldı. Buna şekil vermek. Elimde şöyle bir kase var. Siz bardak da kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şu şekilde bastırıyorum ve çekiyorum. Hepsini bu şekilde yapıyorum. İyice bastırmanız gerekecek ve sağa sola bu şekilde çevirin ki iyice yerinden çıksın. Hepsine şekil verdim. Şimdi bunu çıkarıyorum. İşte olay budur. Bunları ziyan mı edeceğiz? Tabii ki de hayır. Bunları elimizle bir parça yoğurup yine merdaneyle açtıktan sonra aynı şekilde bununla şekil vereceğiz ve bunları da bu hale getireceğiz. Şimdi bunların ortalarına delik açmam gerekecek. Ya şöyle bir boruyla ya da şöyle bir bardakla ya da evde herhangi bir aparatla bunu yapabilirsiniz. Böyle tutuyorum ve bastırıyorum. Ve görüyorsunuz aynen bu şekilde oldu. Hepsini bu şekilde yapıyorum. Şöyle çevirerek yapıyorum. Şurada kalıyor zaten. Burada elinizle şu şekilde çıkarıyorsunuz. Ya gerçekten yapması hem keyifli hem bir o kadar da basit zaten. Şöyle elimizde alıyoruz. Hepsinin ortasını deldim. Şimdi bunların üzerini şöyle bir havluyla kapatıyorum. Ve 20 dakika boyunca bu şekilde tekrardan mayalandırmaya bırakıyorum. Tam tamına 20 dakika oldu ve üzerlerini açıyorum. Görüyorsunuz şişmeye başladılar. Bunlar tam istediğim kıvamda oldu. Şimdi bunları böyle kesiyorum. Yerlerinde bırakacağım çünkü. Rahat bir şekilde çalışabilmek için yapıyorum bunu. Hepsini kestim bu şekilde. Şimdi pişirme işlemine geçebilirim. Ocağın altını yakıyorum.
Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine boldan sıvı yağ ekliyorum. Yağı sakın az koymayın. Yağı böyle çok kızdırmayacağız. Orta kızgınlıkta olması gerekiyor. Çok kızartırsanız bu sefer dışı pişer, iç tarafı pişmez. Yağı kızdırdım. Şimdi donatları bunun içerisine ekleyebilirim. Dikkatli bir şekilde çıkarıyorum bunu. Şeklinin bozulmaması gerekiyor. Ardından çıkardım. Şimdi bu şekilde ekliyorum. Şöyle tutuyorum ve açıyorum. Bunu zaten yağa eklediğimiz zaman tekrardan şişecek. 1 dakikadan sonra şunları çeviriyorum. Yavaş yavaş pişmeye başladı. Böyle ara ara çevirmeniz gerekecek. Görüyorsunuz pişmek üzereler. Çok da güzel gözüküyorlar. Hepsi pişti. Şimdi bunları tek tek çıkarıyorum. Şöyle tutuyorum. Fazla yağını süzüyorum. Şöyle peçetenin üzerine ekliyorum. Tek tek hepsini bu şekilde yapıyorum. Şunlara bakın ya, ne kadar güzel oldular. Mis gibi piştiler. Hem içi pişti hem dışı pişti. Çok da güzel gözüküyor. Şimdi bunların üzerine çikolatayla kaplayacağım. Sadece bir tanesini şekerli yapacağım. Şekeri bir kaba koydum. Şunu tutuyorum ve iyice batırıyorum. Arkalı önlü her tarafını yedirmeniz gerekiyor. İşte olay budur. Bunu ayrı bir yere alıyorum. Bunu bu şekilde ayrı bir tabağa aldım. Şimdilik kenara alıyorum. 4 tane sütlü çikolatam var. Şimdi bunları ufak ufak parçalara ayıracağım. Şimdi artık bunları benmari usulü eritebilirim. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine kaynamış su ekliyorum. Çok fazla doldurmayın. Bunun da üzerine borcam ekliyorum. Şimdi çikolataları ekleyebilirim. Sütlü çikolatayı yaptım. Şimdi de beyaz çikolatayı bu şekilde yapıyorum. Beyaz çikolatam var. Bunları da ince ince doğruyorum. Bunu da sütlü çikolataya yaptığım sistem gibi aynı şekilde tencerenin üzerine borcam ekleyeceğim. Bunları da borcamın içerisine ekleyeceğim. İkisi de bu şekilde. Her videomda olduğu gibi yine söylemek istiyorum. Bunları bu şekilde sürekli karıştırmanız gerekiyor. Alttaki su kesinlikle borcama değmemesi gerekiyor. Yoksa çikolatalar yanar ve istediğimiz kıvamı elde edemeyiz. Çok kısa bir süre içerisinde zaten göreceksiniz, bu rahatlıkla eriyecektir. Aynı şey beyaz çikolata için de geçerli. Sütlü çikolata eridi, istediğimiz kıvama geldi. Şimdi bunun üzerine 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyeceğiz. Bu sayede daha akışkan bir kıvam elde etmiş olacağız. Şöyle 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim ve bunu iyice karıştırıyorum. Görüyorsunuz yağ koyduktan sonra daha akışkan bir kıvamı oldu. Tam istediğim kıvam işte bu. Böyle donutumu tutuyorum ve şu şekilde çikolataya batırıp şu şekilde çıkarıyorum. Fazla çikolatasını bu şekilde süzmeniz lazım. İşte olay budur. Beyaz çikolata kıvama geldi, görüyorsunuz. Buna da sıvı yağ ekledim. Yine 1 yemek kaşığı kadar. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şunu kaldıracağım. Donatın üzerine eklediğim sütlü çikolatanın üzerinden şu şekilde gezdireceğim. Son hali bu. Tam istediğim gibi, görüyorsunuz. Bunu da kenara alıyorum şimdilik. Şimdi de bunu beyaz çikolataya batırıyorum ve havaya kaldırıyorum. Fazla çikolatasını bu şekilde süzüyorum. Aynı yöntemle yine bu şekilde yapıp üzerinden gezdireceğim. Havaya kaldırıyorum. Ve olay işte budur. Bunu da şimdilik kenara alıyorum. Şimdi farklı renklerde yapacağım. Şöyle beyaz çikolatamdan şöyle ayrı bir kaseye ekliyorum. İçerisine pembe gıda boyası ekliyorum bir damla. Bunu iyice karıştırıyorum. Şimdi donutu buna batırıyoruz. İyice yediriyoruz. Daha sonra kaldırıyoruz. İşte olay budur. Şimdi de üzerini süslüyorum. Şöyle. Bunu da kenara alıyorum. Kırmızı gıda boyası ekledim buna da. Donatı buna batırıyorum. İyice yediriyorum ve kaldırıyorum. Bunu da süslüyorum. Bu da tamam. Bunu da kenara alıyorum. 2 tane daha sütlü çikolatalı yaptım. Şimdi birine şundan ekleyeceğim. Oo, mis gibi gözüktü bu ya. Çok yakıştı bu. Bunu da kenara alıyorum. Bunu da 2 beyaz çikolataya batırdım. Şimdi bunları da süslüyorum. Üzerinden geçiyorum. Bu da hazır. Bunu da kenara alıyorum şimdilik. Şimdi de bundan ekliyorum. Bunu da kenara alıyorum. Şimdi de bunlardan ekliyorum. Renkli renkli mis gibi. İşte olay budur. Ya şunlara bakar mısınız ya? Ne kadar güzel oldu ya. Hepsi de birbirinden güzel gözüküyorlar. Gerçekten muazzam oldular ya. Dört dörtlük gözüküyorlar. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Normalde bunları dolapta bekletmemiz gerekecek 1 saat boyunca ama ben dayanamayacağım. Bunların tadımını yapacağım. Şöyle bir tanesini tutuyorum. Şöyle.
Mis gibi gözüküyor. Şöyle tadına bakıyorum. İçi çok iyi pişmiş ya. Şuna bakın. Muazzam ya. Dört dörtlük olmuş resmen. Ya biz bu işi gerçekten ama gerçekten başarmışız. Şunu da çok merak ediyorum. Şu şekerli olanı. Bunu şimdilik kenara alıyorum. Birazdan devam edeceğim buna. Şöyle tutuyorum ve tadına bakıyorum. Bu da çok güzel. Ya şu pişme oranına bakar mısınız? İşte kıvamı bu şekilde olması gerekiyor. Dört dörtlük. Çok güzel pişmiş. Tam istediğim gibi olmuş. Emin olun dışarıda yediğiniz o donatlardan çok ama çok daha güzel olmuş. Şöyle bir tane daha tadına bakacağım. Çok güzel olmuş ya gerçekten. Bu kıvamı evde yakalamak gerçekten şaşırtıcı. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.